Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kahvenin bize fısıldadığı mesajları birlikte dinleyeceğiz. Burada fal sadece geleceği tahmin etmek için değil, bazen kendimize daha iyi anlamak, bazen de umut olmak için var. Eğer sen de fincanların, tabakların ve kartların anlattığı gizemli dünyayı seviyorsan doğru yerdesin. Kahveni hazırla, derin bir nefes al, niyetini kalbinden geçir. Çünkü bazen bir fincan kahve söylemeyen duyguları, beklenen haberleri ve hayatın sürprizlerini anlatır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Şimdi gel falımıza birlikte bakalım. Bakalım bugün evren sana hangi mesajları gönderiyor? Sen son zamanlarda çok yorulmuşsun. Bunu falın daha ilk bakışta söylüyor. Fincanın dibindeki koyu halka uzun süredir taşıdığın yükleri gösteriyor. Ama tam ortasında beyaz bir alan var. Bu da çıkış kapısı demektir. Yani seni sıkan dönem bitmeye başlamış. Ortadaki şekil bana bir gözü andırıyor. Bu genellikle nazar, dikkat çekme ve insanların seni uzaktan izlemesi anlamına gelir. Sanki çevrene de seni sessizce takip eden, ne yaptığını merak eden biri var. Bu kişi illa kötü biri değil ama enerjisi senden kopamamış. Bir de bu göz şekli aynı zamanda gerçeklerin ortaya çıkması demektir. Yakında duyacağım bir haber sayesinde kafandaki soru işaretlerinden biri tamamen silinecek. Şimdi aşk tarafına geçiyorum. Sağ tarafta yoğun bir tortu var. Bu bana duygularını içine atan bir erkeği gösteriyor. Konuşmak istiyor ama gururu izin vermiyor. Sanki birkaç kez yazıp silmiş gibi bir enerji geliyor. Aranıza giren şey aslında üçüncü kişilerden çok inat olmuş. İkiniz de ilk adıma o atsın diye beklemişsiniz. Falda iki yol görüyorum. Birincisi kısa bir mesaj, ikincisi yüz yüze karşılaşma. Hangisi önce olursa olsun konuşma yaşanacak. Ortadaki halka yüzük sembolüne çok benziyor. Bu illa evlilik demek değildir. Ama ciddi bir teklif ilişkinin adına konması ya da hayatında sağlam bir başlangıç anlamına gelir. Eğer yalnızsan yeni tanışacağın kişi ciddi niyetli biri olacak. Üst tarafta kuş figürü var. Kuş haber getirir. Beklediğin telefon, beklediğin mesaj, beklediğin sonuç. Bunlardan biri çok yakında geliyor. Fal 3 vakit diyor. Bu 3 gün, 3 hafta veya 3 ay olabilir. Bir yol görüyorum. Bu yol kısa. Su kenarı bir yer hissi veriyor. Belki deniz kenarı, belki başka şehir. Kısa bir seyahat sana çok iyi gelecek. Bu yolun sonunda bir tanışma veya önemli bir konuşma var. Para kısmına bakıyorum. Fincanın dibindeki halka para giriş çıkışını gösteriyor. Bir ödeme seni sıkmış. Ama ardından toplu sayılabilecek bir para geliyor. Bu prim olabilir, alacak olabilir, beklenmeyen bir ödeme olabilir. Paran tamamen düzelmesi bile nefes aldıracak. Aile tarafından yaşça büyük bir kadın çıkmış. Bu kadın seni düşünüyor, sana dua ediyor, onun desteği sandığından daha güçlü. Falında harfler seçiliyor. En belirginleri S, M, A, Y, E. Bu harfler isim, soyisim ya da yer adı olabilir. Bir kalp görüyorum ama üzerinde küçük bir çatlak var. Bu kırgınlık, kalp tamamen kırılmamış, onarılabilir. Bu yüzden geçmişten biri yeniden gündeme gelebilir. Bir dileğim var. İki parçalı, biri işle ilgili, diğeri duygusal. Fal diyor ki işle ilgili olan daha önce oluyor. Duygusal olan ise biraz sabır istiyor. Bir kadın figürü de çıkmış. Sana karşı kıskançlık besleyen biri. Seni taklit ediyor, konuştuklarını merak ediyor ama sana zarar verecek güçte görünmüyor. Sadece nazarı var. Fincanın genel enerjisi karanlık değil.
Aksine uzun süren sıkışıklığın ardından açılan beyaz yollar dikkat çekiyor. Bu da ferahlama anlamına gelir. Eğer gerçekten karşımda oturuyor olsaydın sana olan olarak şunu söylerdim. Çok fazla yüklü tek başına taşımaya çalışmışsın. İnsanlara güçlü görünmekten yorulmuşsun ama falın bana önündeki dönemin daha hafif geçeceğini söylüyor. Beklediğim bir haber geliyor. Kapanmayan bir konu kapanıyor ve yeni bir sayfa açılıyor. Aşk tarafında suskunluk bitiyor, iş ve para tarafında ise küçük ama sevindirecek gelişmeler var. En önemlisi de fincanın dibi tamamen kapalı değil. Bu kadar kapıların açık olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde peş peşe yaşayacağın gelişmeler sana iyi ki sabretmişim dedirtecek. Gel bakalım fincanını bana doğru çevirelim. İlk hissettiğim şey şu oldu. Sen uzun zamandır güçlü görünmeye çalışan birisin. Öyle herkesin derdini anlatabildiği biri değilsin. İnsanlar seni hep gülerken görüyor ama geceleri kafana yastığı koyduğunda 1000 tane düşünceyle uyuyorsun. Şimdi fincanın dibine bakıyorum. Tam ortasında büyük bir beyaz halka var. Bu çok ilginç. Fal dininde bu kader çemberi olarak da yorumlanır. Hayatında bitmesi gereken bir döngü bitiyor. Bir süredir neden hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor diye sorduğun zamanlar olmuş. Aslında evren seni bekletmiş. Çünkü zamanı değilmiş. Şimdi ise zaman yaklaşıyor. Bak burada koyu tortunun içinde çıkan ince beyaz bir yol görüyorum. Bu yol dümdüz değil. Önce hafif sola kıvrılıyor, sonra açılıyor. Bu bana şunu söylüyor. Önünde yaşayacağın gelişme önce seni şaşırtacak. Bu hiç beklemediğin gibi olmadı diyeceksin. Ama birkaç hafta sonra dönüp baktığında iyi ki böyle olmuş diyeceksin. Ama fincanın sağ tarafında insan silüetine benzeyen bir şekil var. Bu kişi seni düşünüyor, senden tamamen kopamamış, inat etmiş, gurur yapmış. Belki de o ararsa konuşurum demişsin. Ama biliyor musun? Onun geceleri aklına gelen kişi hala sensin. Bu kişi koyu saçlı olabilir, sessiz, sıradan, dışarıdan soğuk görünen ama içinde fırtınalar yaşayan biri. Bir konuşma görüyorum. Sessiz başlayan ama sonunda ikinizin rahatlayacağı bir konuşma. Bir de göz var. Fincanın tam merkezindeki şekil resmen göz gibi. Bu iki anlam taşır. Birincisi nazar. Son zamanlarda enerjin çok çabuk düşüyor. Planların erteleniyor. Sebepsiz yorgun hissediyorsun. Biraz da bunun etkisi var. İkincisi, birileri seni uzaktan takip ediyor. Sosyal medya olabilir, ortak arkadaş olabilir, seni merak eden insanlar var. Sen fark etmiyorsun ama onlar seni izliyor. Şimdi üst kenara bakıyorum. Kuş figürü çıkmış, kuş haber demektir. Telefon, mesaj, e-posta beklenmedik bir haber. Bu haber yüzüne güldürecek. Özellikle 3 vakit enerjisi çok güçlü. 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay. Para kısmına geçelim. Bak burada küçücük noktalar var. Bunlar para girişidir. Ama hemen yanında büyük koyu tortu var. Yani para geliyor ama aynı hızla gidiyor. Sanki eline geçen para bir borca, bir ödemeye ya da beklenmeyen masrafa gidiyor. Yine de sonbahara doğru daha rahat bir dönem hissediyorum. Şimdi sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Fincanda 2 kadın görüyorum. Biri seni gerçekten seven, diğeri ise
Seni kıskanan kişi yüzüne gülüyor ama içinden sürekli seni kendisiyle kıyaslıyor. Bu yüzden onun yanında enerjin düşüyor. Şurada kalp görüyorum ama tam ortasında ince bir çizik. Bu yarım kalmış bir hikaye, tam kapanmamış, belki konuşulmamış sözler, belki söylenmeyen duygular, belki de yanlış zamanda yaşanmış bir ilişki. Fal diyor ki o hikaye son kez kapını çalacak. Karar senin olacak. Devamı tamamen bitirmemek mi? Şimdi sana baktığımda fincanın şunu söylüyor. Sen aslında sandığından çok daha şanslı birisin. Ama şansın son anda çalışıyor. Tam vazgeçerken, tam olmayacak derken, tam umudunu kaybederken işte o anda kapılar açılıyor. Bu yüzden hayatın hep iniş çıkışlı olmuş. Ve son olarak dibin tamamen kapalı değil. Bu çok güzel. Kapalı dip çıkmaz demektir. Sende çıkmaz yok. Yol var, sabır var ve beklenmeyen genel gelişmeler var. Sana fincanı kapatırken şunu söylerdim. Bir dilek tut ama bu kez korkarak değil, gerçekten olacağını inanarak tut. Çünkü bu fincanda gecikme var ama iptal yok. Sana ait olan yol seni er ya da geç bulacak. Ver bakalım şimdi fincanımızda gördüklerim bu kadar semboller. Şimdi tabağımıza geçiyoruz. Hiç acele etme. Sen hiçbir şey anlatma, tabağımız anlatsın. İlk dikkatime çeken şu oldu. Senin tabağın tamamen kapanmamış. Bu çok önemli. Bazı tabaklarda tel ve her yeri kapatır. O sıkışmış enerji demektir. Ama seninkinde ortası aydınlık kalmış. Bu bana diyor ki uzun zamandır içini sıkan bir konu var ama çözüme de görünmeye başlamış. Bak şuradaki halka var ya tabağın etrafına sarmış. Bu halka benim çok sevdiğim sembollerden biridir. Çünkü bu korunduğunu gösteriyor. Son zamanlarda kaç kere artık olmayacak diye düşündüğün, kaç kere vazgeçmek istediğin ama her seferinde görünmeyen bir el seni ayağa kaldırmış. Bunun farkında değilsin ama tabak bunu söylüyor. Şimdi şu iki büyük telve parçasına bakıyorum. Birincisi geçmiş, diğeri gelecek. Ortadaki beyazlık ise bugün. Geçmiş seni bırakmak istemiyor. Gelecek ise seni çağırıyor. Sen hala ortada durmuş hangisine döneceğine karar vermeye çalışıyorsun. Şurada küçücük yuvarlak bir nokta var. Bu haber demektir ama öyle sıradan bir haber değil. Bu haber seni düşündüğünden daha fazla etkileyecek. Telefon olabilir, mesaj olabilir, davet olabilir. Özellikle akşam saatlerine gelecek gibi duruyor. Bak burada yukarı doğru çıkan ince uzun bir çizgi var. İşte bu yol ama düz yol değil. Emek verilmiş yol. Bir yere ulaşmak için uğraşmışsın. Kolay olmamış ve hala devam ediyorsun. Bu bana iş veya eğitimle ilgili mücadeleyi anlatıyor. Sonunda emeğin karşılığını alıyorsun. Şimdi aşk tarafını geçiyorum. Burada iki kişi görüyorum. Biri konuşmak istiyor, diğeri susuyor. İşin ilginci, susan kişi aslında daha çok özleyen kişi. Ama gurur yapıyor. Ben yazmayacağım, ben aramayacağım diye kendi kendine söz vermişsin. Ama tabak gösteriyor ki bu sessizlik sonsuza kadar sürmeyecek.
Bir yüz görüyorum. Yan profilinden bu kişi seni uzaktan izliyor. Sosyal medya olabilir, ortak arkadaşlardan haber alıyor olabilir. Adını duysa bile sessiz kalıyor. Ama tamamen çıkmış değil hayatından. Bak burada kuş var. Kuş hep müjde getirir. Bir haber geliyor. Bu haber senin moralini düzeltecek. Bir de balık şekli seçiyorum. Balık bereket demektir. Parasal anlamda rahatlama, beklenmedik küçük bir para, iade, prim, hediye alacak bir şekilde cebine para girecek. Şimdi sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Tabağın kenarında bir anahtar şekli oluşmuş. Anahtar yeni kapı demektir. Ev, iş, oda, araba, hayatında yeni bir başlangıç. Sanki kilitli duran bir konu açılıyor. Bir kadın figürü görüyorum. Yaşça senden biraz büyük. Bu kadın seni gerçekten düşünüyor. Belki sana söylemiyor ama doğası üzerinde. Bir erkek figürü de var. Bu kişi inatçı, kolay kolay duygularını belli etmiyor. Ama içinde sana karşı bitmemiş cümleler var. Konuşursa uzun konuşacak. Şimdi en dikkat çekici yere geldim. Ortadaki beyaz alan. Bu resmen gülümseyen bir yüz gibi. Tabak diyor ki ne kadar ağlarsan ağla sonunda yine güleceksin. Bunu çok net görüyorum. Sen son zamanlarda kendine biraz yalnız hissetmişsin. Kalabalığın içinde bile yalnız. Ama bu yalnızlık uzun sürmeyecek. Yakında hayatına yeni insanlar girecek. Ve biri diğerinden farklı olacak. Bir dileğim var. 2 parçalı. Birisi kalbinle ilgili, birisi geleceğinle ilgili. Tabak diyor ki önce gelecekle ilgili olan gerçekleşecek. Kalbin ise biraz daha sabır isteyecek. Bak güzel insan, sen çok yorulmuşsun. İnsanlarla belli etmemeye çalışıyorsun ama içinde taşıdığın yük ağır. Bu tabakta karanlıktan çok aydınlık görüyorum. Evet, önünde hala aşman gereken birkaç engel var. Ama birisi seni durduracak kadar büyük değil. Bir haber, bir görüşme ve bir karar. Bu üçü peş peşe geldiğinde hayatın yönü değişecek. Geçmiş seni biraz daha yoklayacak. Ama sen artık eskisi gibi olmayacaksın. Kısmet kapın kapanmamış, aksine açılmaya hazırlanıyor. Kendine güven çünkü tabak sana beklediğin güzel günler gecikti ama kaybolmadı diyor. Bugünkü falımızın sonuna geldik. Umarım fincanın anlattığı mesajlar kalbine dokunmuş, sana umut ve huzur vermiştir. Unutma, fal bir yol göstergesidir. Asıl yönü belirleyen ise senin seçimlerin ve hayatına kattığın güzel enerjidir. Eğer videomu beğendiysen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni fal yorumlarını kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutma. Düşüncelerini ve falın sana neler hissettirdiğini yorumlarda benimle paylaşmayı çok isterim. Bir sonraki videoda yeniden aynı fincanın, aynı umutun ve yeni kısmetlerin izinde buluşmak dileğiyle. Kahveniz bereketli, gönlünüz ferah, kısmetiniz açık olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.